Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün göz sağlığı konuşacağız. Esasında böyle göz kapağı düşüklüğünü konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var. Göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Neşe Arslan şu anda yayın konuğum. Neşe Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. Hepimize inşallah. Bugün göz kapağı düşüklüğünü konuşacağız. Evet, evet. Göz kapağı düşüklüğü tam olarak nedir ve hangi yaş grubunda gerçekleşir? Göz kapak düşüklüğü aslında üst göz kapağımızın normal seviyesinden daha aşağıda olmasıdır. Bu da seviye olarak farklılık gösterebiliyor. Bazı hastalarda çok minimal bir asimetri olabiliyorken bazı hastalarda göz bebeğini kapatacak kadar görme fonksiyonunu da etkiliyor. Bazılarında tamamen bir göz kapak düşüklüğü olabiliyor. Peki bu hangi yaşlarda görülebiliyor? Bütün yaşlarda görülebiliyor. Doğuştan olan bir göz kapak düşüklüğü var. Bir de belli gelişim yaşlarında gelişen göz kapak düşüklüğü var. Orta yaşlarda göz kapak sistemik hastalıklara bağlı olan göz kapak düşükleri var. Myasthenia gravis, kas hastalıkları gibi. Bir de yaşlılıkta yaşa bağlı olan bir göz kapak düşüklüğü mevcut. Yaşında tabii. Yaşında, Yaş yaşın ilerleyince. verdiği, evet. Bir de tabii o görmeyi de engelliyor değil mi o çok olduğu zaman? Tabii ki. Yani şimdi Görüşü aslında şöyle, engelliyor. hem Tehlikeli görüşü bir hale engelliyor, gelebiliyor. tehlikeli bir hale gelebiliyor. Göz tamamen özellikle yaşlılarda bir denge bozukluğuna neden olabiliyor, bir düşme riskleri Allah olabiliyor. korusun, evet. Ve altında yatan sistemik bozuklukların da aslında bir farkına varmamız gerekiyor. Özellikle yaşlılarda bir de ani gelişen kapak düşüklüklerinde ve bunlar tabii ki tedavi gerektirebiliyor ve farklılık gösterebiliyor yaşla alakalı. Yaşla alakalı. Evet. Peki doğuştan pitozisle sonradan gelişen pitozis arasındaki farklılıklar nelerdir? Evet. Şimdi kapak düşüklüğü dediğimiz bizim tıbbi olarak pitozis diyoruz buna. Pitozis. Bunun doğuştan bazı bebekler doğuştan kapak düşüklüğüyle geliyor bize şikayet olarak. İşte bir tek gözünde ya da iki gözünde bir kapak düşüklüğü. Bunların nedenleri genellikle kas gelişiminde bir kusur olmasına bağlı kapak düşüklüğü oluyor doğuştan olan bebeklerde. Sonradan gelişen kapak düşüklüğün altında yatan birçok neden olabiliyor. İşte kas hastalığı olabiliyor, nörolojik nedenler, sinir felcine bağlı olabiliyor ya da sistemik hastalıklar, diyabet hastaları gibi hastalarda yine kapak düşüklüğü olabiliyor. Ya da dediğimiz gibi normal işte yaşlanma belirtisi olarak yine kapak düşüklüğü oradaki kapağı kaldıran kasların zayıflamasına bağlı bir zayıflık olup ve kapak düşebiliyor. Kapak düşebiliyor. Evet. Peki hangi durumlarda pitozis yani kapak düşüklüğü ciddi bir hastalığın habercisi olabilir? Şimdi şöyle kapak düşüklüğü eğer aniden gelişen bir kapak düşüklüğü oluyorsa ve özellikle hastaların yaşlı hastalarda bu beyinde bir anevrizma, beyinde bir kanama ya da beyinde bir sinir felcinin habercisidir. Ya da bazı hastalarda kapak düşüklüğü akciğerdeki tümörlere bağlı da gelişebiliyor. O yüzden biz bunları hem göğüs hastalıklarıyla hem nörologlarla birlikte bunları multidisipliner bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yani bunların tedavisi hemen kapağınız düştü, gelin ameliyat yapalım şeklinde Öyle değil. değil. Daha derinsel. Daha derin, ileri tetkik ve tedavi yapıp hastanın altta yatan nedenini bulup ona göre tedavi etmek daha doğrusu olur. Çok doğru. Peki çocuklarda kapak düşüklüğü olduğu zaman o nasıl oluyor? Şimdi çocuklarda Bazen doğuştan oluyor dediniz. Doğuştan oluyor, evet. Bu biraz çocuklar daha hassas. Çünkü çocukların belli bir yaşta, doğuştan 3 yaşına kadar çocuğun görme fonksiyonunun geliştiği bir yaş. O yüzden burada biraz daha hassas, daha titiz davranıyoruz. Kapak düşüklüğü olan bu çocuklarda önce şunlara dikkat ediyoruz. Hemen mi ameliyat edelim yoksa biraz takip mi edelim? Eğer göz bebeğini kapatıyorsa çocuğun ve görme aksını kapatıp görmesini engelleyeceğini düşünüyorsak o zaman acil bir ameliyat düşünüyoruz bu hastalarda. Ama eğer hastaların bir baş pozisyonu varsa ya da bir çene kaldırıyorsa bu da boyun kasların gelişimini de etkileyebileceği için bu hastalarda da acil tedavi ve cerrahi öneriyoruz. Kapak eğer göz aksını kapatmıyor ve okul çağında değil, o zaman bu hastayı okul çağına kadar takip ederiz. Okula girmeden önce zorbalıktan kurtarmak için çocuğu o zaman ameliyatını o zamana erteleyebiliriz. Evet ama sonuçta önce bir takip
Gerekiyor. Tabii Gerekiyor. ki. Evet, çünkü bunun riskleri var çocuklarda. Yani çocukların eğer görme aksını kapatıyorsa bir göz tembelliğine neden olabiliyor ve bu tabiri caizse yani tamamen bir görme kaybı oluyor çocukta. Evet, Allah korusun. Evet, o yüzden görme aksını kapatmayan kapak düşüklüklerini takip edebiliriz okul yaşına kadar. Ama eğer kapatıyorsa ve boyun kaslarını, gelişimini etkiliyorsa, kafa pozisyonu oluyorsa, çenesini kaldırıyorsa o zaman tedavi. Evet. Ya Neşe Hanım şeyi de sormak istiyorum ben. Yani bu göz kapağı ameliyatı yapan estetik doktorları. Yani şimdi ne bileyim göz kaybı olan insanlar oluyor. Duyuyoruz, görüyoruz. Evet. Duyuyorsunuzdur siz de. Tabii ki, evet. Yani çok tehlikeli bir şey değil mi bu? Yani tabii ki göz doktorları tarafından da yapılıyor bu göz kapağı ameliyatı. Ama sizin gibi göz doktorları ama aynı zamanda da estetik doktorları da yapıyor. Evet. Muayenehanesinde. Hatta kulak burun boğazcılar, işte genel cerrahlar yapıyor. Yapıyor, evet. Saygı duyuyorum ama gözün evet. anatomisini en iyi bilen biziz. Ben açıkçası bunu savunuyorum. Yani göz kapak estetiği ya da kapak düşüklüğünü göz hekimleri tarafından yapılması yapılmasını gerekiyor. öneriyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü O orada kadar belli şey bir yaşandı. anatomi var, kaslar var. O kaslar göz kuruluğunu da etkileyebiliyor. İleride çok öyle hasta geliyor. Kapak ameliyatı olmuş ve gözü açıkta kalan lagoftalmus dediğimiz bulgu ortaya çıkıyor ve ben onlara Görme kaybı ne yazık yaşayan ki insanlar da var. görme kaybı yaşayan ve ben onlara tedavi olarak biz yama yapıyoruz o kapağı uzatmak için. O yüzden o seviyeye gelmeden doğru planlama, doğru kişi tarafından bu ameliyatların yapılması bence daha uygun olur. Evet, yani hani çok işte basit bir ameliyat ne olacak falan gibi Değil. Çünkü Öyle sonuçta değil. bu göz sağlığını, göz kapağımız gözü koruyan organımızdır. Evet, çok önemli. Evet. Peki, dermatoşalazij nedir? Yaşlanma ile ilişkisi nasıldır? Şimdi kapak düşüklüğüyle bu başlık altında başvuran iki kesim hasta var. İşte geliyorlar aynı şikayetle bizde kapak düşüklüğü var diyorlar. Ama az önce bahsettiğimiz pitozuz gerçek kapak düşüklüğü. Kapak aralığın daha kısık olması. Dermo? Bunda cilt yaşla beraber kolajen kaybına bağlı elastikiyet kaybı yaşanıyor ve yer çekimiyle birlikte o cilt göz üzerindeki cilt aşağı sarkıyor. Aşağı çok sarkıyor. Çok tabii. sarkıyor, kirpiklere değiyor. Ciddi anlamda görüş alanını da daraltıyor. Daraltıyor. O yüzden dermatoşelezis dediğimiz aslında bu olay. Kapağın cildin sarkması ve görüş alanını daraltan konu. Sadece estetik bir sorun değildir. Bu özellikle bize başvuran hastaların %60'ı yaşlı hastalar ya da gece araç kullanan hastalar. Şimdi yaşlı hastalarda bu çok ciddi bir konu. Çünkü hastaların at görüşü gibi böyle yanlardan bir görüş alanını daraltıyor ve görmesini engelliyor. Hastalar düşme riski yaşayabiliyor. O yüzden bu hastalara estetik değil, görüş alanını engelleyen bir kapak düşüklüğü olarak tedavi ediyoruz ve öncelik tanıyoruz. Bunlar çok belirti yapabiliyor. Hem görüş alanını daraltıyor az önce bahsettiğimiz gibi ya da bir yorgunluk hissi veriyor. Kapak sürekli düşük, sürekli gözümü kapatmak istiyorum, sürekli bir uyku halim var. Bu da araç kullanan hastalar için çok riskli. Aynı zamanda da hastalar sürekli göz kapağını kaldırıp alından ya da kaşları kaldırıp yardımcı olmaya çalışıyor. O da baş ağrısına neden oluyor. Doğru. Yani aslında patolojik bir durum ve ciddi yaşam kalitesini etkileyen bir durum aslında. Evet, kesinlikle. Peki, ameliyatsız tedavi seçenekleri var mıdır? Şimdi bu cilt miktarının sarkma miktarına bağlı. Eğer çok hafif bir cilt fazlalığı varsa tekrarlayabilen bir durum olduğu için biz hastalara hemen gelin ameliyat yapalım demiyoruz. Göz çevresine yapılan mezoterapiler ile cilt kalitesini artırabiliriz, kolajen üretimini artırabiliriz. Bazı lazer tedavileri, doğru seçimli lazer tedavileri, pigmentasyonu arttırmayan lazerler yine oradaki kolajen hücrelerini oluşturup orada bir cilt kalitesini ve elastikiyetini artırmak için bir takım işlemler yapılabiliyor. Ya da geçici bir ufak botoks dozlarıyla kaşın ucuna falan yapılırsa o da bir miktar kaşı kaldırıp o çok az olan cilt fazlalığını kamufle edebiliyor. Ama cilt fazlalığı, ama cilt fazla olduğu zaman ne yazık ki tedavisi kesin olarak cerrahi. Evet, harikasınız Neşe hocamız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Ne güzel göz Keyifli kapağı oldu, düşüklüğüyle ilgili çok keyifli, çok bilgilendirici bir program oldu.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.